Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Abdullah kendi yediği nanelere bakmadan Başak'ı eleştiriyor diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son derece heyecanı yüksek bir bölümü geride bıraktık. Dizide bir yandan taşlar yerinden oynarken bir yandan da karakterlerin vereceği tepkiler yeni bölüm adına merakı iyice yükseltti. İlk olarak Başak ve Fatih ile videomuza başlayalım. Son bölümde Fatih gerçekleri öğrenmesiyle beraber adeta ne yapacağını bilemez bir hale geldi. Başak'ın kendisinden gizlediği bir çocuğunun olduğunu öğrenmesi Fatih için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü burada mesele sadece bir gerçeğin ortaya çıkması değil, aynı zamanda bu gerçeğin ondan saklanmış olmasıydı. Bu süreçte hem Başak hem de Fatih cephesinde ciddi bir bocalama izlendi. İkisi de yaşananların şokunu atlatmaya çalışırken Başak da bir yandan bu çıkmazın içinden nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. Son sahnede ise Abdullah'ın bu çocuğun annesinin Başak olduğunu öğrenmesi işin rengini tamamen değiştirdi ve ev içinde bambaşka bir sürecin kapısını araladı. Yeni bölümde Abdullah'ın Başak'ı sert bir şekilde yargılayacağını düşünüyorum. Zaten kendisi söz konusu başkaları olduğunda ahkam kesmeyi çok seviyor ama dönüp kendi yaptıklarına bakmıyor. Bu yüzden ev içinde okların doğrudan Başak'a çevrileceğini düşünüyorum. Ancak Fatih bu süreçte ne Abdullah'ın ne de evdeki diğerlerinin sözlerine kulak asacaktır. Aksine Fatih'in Başak'ın yanında dimdik duracağını düşünüyorum. Özellikle önce Salkım'ın ardından Demir'in kuracağı cümleler Fatih'in sabrını ciddi anlamda zorlayacaktır. Hatta bu gerilim öyle bir noktaya gelecek ki Fatih Emir'e saldıracak. Açıkçası burada Fatih'in vereceği tepkiyi gayet yerinde buluyorum. Çünkü Emir de bu sahnelerle beraber ne kadar yanlış bir karakter olduğunu ve annesi Salkım'a ne kadar benzediğini daha net gösterecek. Zaten kendisi başlı başına problemli bir haldeyken, annesinin evlendiği adamın evine sığınmışken bir de dönüp o evin veliahtı olan Fatih'e böylesine yakışıksız cümleler kurması iyice haddini aştığını gösterecek. Bu yüzden Fatih'in patlama yaşaması bence hiç şaşırtıcı olmayacak. Fatih'in burada sadece tepki veren biri değil, gerçekten sevdiği insanı herkesin karşısında sahiplenen biri olarak öne çıkması bence bu hikayenin en güçlü tarafı olacak. Öte yandan Fatih'in bu süreçte Başak'ın yanında olması, onu yalnız bırakmaması ve herkese karşı onu savunması Başak'ı fazlasıyla etkileyecek gibi duruyor. Başak bu desteği gördükçe Fatih'e karşı daha da yumuşayacaktır. Ben çok geçmeden bu konuların yavaş yavaş çözüleceğini düşünüyorum. Ardından da Başak ve Fatih cephesinde daha sakin, daha duygusal ve romantik sahneler görebiliriz. Çünkü dizide bu ikili için uzun süredir bir kırılma anı hazırlanıyordu ve bu yaşananlar da onların bağını koparmaktan çok daha da güçlendirebilir. Birbirlerine gerçekten sahip çıktıklarını gördükçe ilişkilerinin başka bir noktaya evrilmesi şaşırtıcı olmaz. Ev içinde ise başka bir cephe giderek daha da derinleşiyor. İlerleyen bölümlerde Nilay'ın da eve geri dönmesiyle beraber Nilay, Çimen ve Başak'ın Salkım ile Elif'e karşı bir ittifak kurduğunu görebiliriz. Ben Başak'ın ev içindeki söz hakkının ve ağırlığının giderek artacağını düşünüyorum. Özellikle bu krizden sonra sadece savunmada kalan biri değil, kendi yerini daha güçlü şekilde alan birine dönüşebilir. Şimdi gelelim Kıvılcım ve Ömer'e. Son bölümde Nilay'ı Yağız belasından kurtaran Ömer, bu kez Yağız'ın kurduğu pusunun hedefi olmuştu. Yağız'ın topladığı adamlarla birlikte Ömer'e saldırması ve ardından hesabın depoda devam edeceğini söylemesi gerçekten herkese büyük korku saldı. Ancak yeni bölüm fragmanında bu konuya hiç yer verilmemesi bence boşuna değil. Muhtemelen bu durum Ömer'i çok büyük ve uzun sürecek bir tehlikenin beklemediğini gösteriyor. Ben Ömer'in bir şekilde Yağız'ın elinden kurtulacağını düşünüyorum. Hatta bunun ardından Yağız hikayesinin de tamamen son bulması çok olası. Çünkü bu karakter artık hikayede vereceğini verdi ve uzaması durumunda sıkmaya başlayacak bir noktaya geldi. O yüzden yeni bölümde Yağız meselesinin kapanışını izleyebiliriz. Bence burada asıl mesele Ömer'in bu badireden nasıl çıkacağı değil, çıktıktan sonra geride nasıl bir etki bırakacağı olacak. Kıvılcım ve Ömer sahneleri ise zaten izleyicinin en sevdiği sahneler arasında yer alıyor. Ancak son bölümde bu ikilinin ekran süresi bir hayli azdı. Açıkçası ben bunu hiç yeterli bulmadım. Çünkü Kıvılcım ve Ömer'in birlikte olduğu sahneler
dizinin hem duygusal yükünü taşıyor hem de izleyiciye nefes aldırıyor. Gelecek bölümle beraber Kıvılcım ve Ömer sahnelerinin yeniden artacağını düşünüyorum. Hatta aralarındaki aşkın daha görünür olduğu, özlediğimiz romantik anların yeniden ekrana geldiği bir süreç başlayabilir. İkili tüm yaşananlara rağmen yine birbirine tutunacaktır. Bu yüzden yeni bölümde aralarında daha sıcak, daha samimi ve duygusu yüksek sahneler görebiliriz. Uzun zamandır özlem duyulan o güçlü birlik hissinin yeniden ön plana çıkacağını düşünüyorum. Özellikle yaşanan tehlikelerin ardından birbirlerine daha sıkı sarılmaları ve birlikte hareket etmeleri izleyiciye de iyi gelecektir. Aynı şekilde Kıvılcım ve Ömer cephesinde de artık sürekli sınanan değil, biraz olsun yüzleri gülen bir dönem izlemek istiyoruz. Çünkü bu iki karakter ne zaman yan yana gelse bölümün duygusu bir anda yükseliyor. Gerçekten artık sıra onlarda. Öte yandan Kıvılcım bu süreçte sadece Ömer'le yaşadıklarıyla değil, Çimen meselesiyle de uğraşmaya devam edecek. Her ne kadar Çimen'in ondan habersiz şekilde Ünal ailesinin evine gitmesi Kıvılcım'ı çok kırmış ve onu kızına karşı sertleştirmiş olsa da ilerleyen süreçte Salkım'ın Çimen'i ezmeye çalışması Kıvılcım'ı yeniden harekete geçirecektir. Çünkü Kıvılcım ne kadar kırılmış olursa olsun söz konusu kızı olduğunda geri duracak bir karakter değil. Bu yüzden Çimen'i yok saymaya çalışsa bile Salkım'ın tavırları karşısında daha fazla sessiz kalmayacaktır. Kızına kıyamayıp onu Salkım'a karşı koruyacaktır. Ben burada Salkım ve Kıvılcım arasındaki çekişmenin daha da büyüyeceğini düşünüyorum. İki güçlü karakterin karşı karşıya geldiği, tansiyonu yüksek ve izlerken heyecan veren sahneler görebiliriz. Bu cephede gerilim daha da artacak gibi duruyor. Son olarak Nursema ve İlhami'ye değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Nursema, Asil'in sürekli onun işlerine karışmasından iyice bunalmış ve sonunda ondan hesap sormuştu. Kendisini rahat bırakmasını istemesi de boşuna değildi. Çünkü Nursema zaten kendi içinde yeterince sıkışmış durumdayken bir de Asil'in sürekli çevresinde dolanması onun sabrını taşırdı. Yeni bölümde Nursema'nın İlhami'ye sığınmak ve onunla bir yuva kurmak istemesi mümkün görünüyor. Ancak ben burada ikilinin arasındaki sorunların kolay kolay bitmeyeceğini düşünüyorum. Hatta tam tersine Nursema bu süreçte İlhami tarafından yeterince anlaşılmadığını hissedecek. Bu da Nursema'nın evliliğin içinde giderek daha fazla yalnızlaşmasına neden olabilir. Kendini yalnız hissettikçe de duygusal olarak başka bir kapının aralanması kaçınılmaz hale gelebilir. Tam da bu noktada Asil devreye girebilir. Her ne kadar Nursema ondan uzak durmaya, ondan kaçmaya ve araya mesafe koymaya çalışsa da senaryonun yönü giderek Asil ve Nursema yakınlaşmasına çıkıyor gibi duruyor. Zaten hikayenin gidişatı da bunu açık açık hissettiriyor. Eğer bu şekilde devam edilirse Nursema çok geçmeden İlhami ile evliliğinde geri dönülmez bir noktaya gelebilir. Sonrasında da boşanma süreci başlayabilir ve Asil ile yeni bir aşka yelken açabilir. Görünen o ki dizide Nursema cephesinde de taşlar yerinden oynamaya devam edecek. Bakalım yeni bölümde tüm bu yaşananlar bizim düşündüğümüz gibi mi ilerleyecek? Siz bu bölümde en çok hangi gelişmeyi merak ediyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın.